Mahmut, nereye gidiyorsun? Senihan, benim hayat iksirim. Bir iş. O sebepten. Ama sen beni hiç bekleme. Yat uyu erkenden. Bakıyorum da her vesileyle evden firar ediyorsun. Hayırdır paşam, ne oluyor? Aa, devlet işi Senihan, devlet işi. Devlet işi olmasa vallahi ben seni bırakıp kendi cenaze namazıma bile gitmem. Cenaze senin olduktan sonra gitmesen de zaten seni götürürler Mahmut. Bak o da doğru. Pederim. Sara ne yaptı acaba? Melike'yi bulabildi mi? Sen şunu öğrenebilseydin de sabaha kadar beklemeseydik. Eğer işi bitirdiyse Sara'yı oradan çıkarmak lüzumlu. Sebahattin, Sara saraydan çıkmayacak. Ne demek şimdi bu? Vaziyet malum. Eğer Sultan Abdülhamit'ten müsaade almasaydım, sence sarayın içine sokabilir miydim? Sarayı gambazladın. Abdülhamit'e yedirdin onu. Senin bu yaptığın kabil değil. Sebahattin, oğlum, alık alık kelam edip durma. Sen kör müsün Sebahattin? Abdülhamit'in aç bir aslan gibi fellik fellik hain aradığını görmüyor musun evladım? Sence Abdülhamit birilerini yemeden durur mu, durulur mu? İyi de peder beyim. Sara olmadan bu Kızıl Sultan'la nasıl başa çıkacağız? Sara Hanım mühim biri değil. Abdülhamit onu harcar. Harcadığı zaman da hiddeti geçer. Bir düşün. Peki bu işten bizim çıkarımız ne olur? Düşün. Biz de Melike'ye Sara Hanım'ı göstermiş oluruz. Tabii böylece Melike'nin hatıraları tazelenir. Hareme Abdülhamit'i öldürmek için girdiğini hatırlar. Yarım bıraktığı işi tamam eder. Hem de bizim dahlimiz bile olmadan. Ha. Tabii bir de Hiram Efendi meselesi var. Merak etme. Sıra ona da gelecek. Bak Sebahattin. Bir insana kötü mazisi kadar ayak bağı olan başka hiçbir şey yoktur. Eğer yeni bir sayfa açmak istersen mutlaka temizlik yapman şarttır. Theodor Herzl'ı tren tertibinde sattık. Sarayı yakalattık. Şimdi de Hiram'ı temizliyorsun. Dostlarımızı birer birer Abdülhamit'e ezdiriyoruz. Pederim, biz bu insanlarla yola çıktık. Şimdi onları yarı yolda bırakırsak. Eğer paşanın eli yanmışsa sence Maşa'yı düşünür mü? Alayını yakar geçerim. Ardıma dahi dönüp bakmam. Safra babam olsa atar yürür giderim. Ve zafer yalnızca ve yalnızca kendi menfaatlerini düşünenlerin olacaktır. Bu da benden sana baba nasihati olsun Sebahattin. Ben de geliyorum. Sen nereye? Ufak bir işim var. Yolda bir yerde bırakırsınız. İyi hadi gel. Geçin çocuklar. Biz buraya İsrail için ölmeye geldik. Biz sizin hayatınızı kurtarmak için buradayız. Siz ne yapıyorsunuz? Sultan Beyazıt atalarınızı barbar İspanyolların elinden kurtarmadı mı? Hepinizi gemilere bindirip denizin ortasında ölüme terk ettiklerinde yanınızda kim vardı ha? Vallahi de billahi de biz dostlarımıza karşı merhametli, düşmanlarımıza karşı celalliyizdir. Bu sancağı görüyor musunuz? Bu sancak Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancağıdır. Peki bu mührü tanıdınız mı? He? Bu mühür Süleyman mührüdür. Biz de inanırız Süleyman mührüne. Ama kudretine, koruyuculuğuna inanırız. Üzerine nifak tohumları ekmeyiz. Bizi buraya
İslam'ın halifesi Sultan Abdülhamit Han Hazretleri sizlerin canını kurtarmamız için gönderdi. Hepinizin canı hünkârımıza emanettir. Hiçbirinizin canına, malına dokunulmayacak. Filistin'den başka her yere gitmekte hürsünüz. Geçin çocuklar, korkmayın. Size de minnettarız. Lakin nasıl sızdınız bunların arasına? Yeni değildir. Ben Hazar Türk'üyüm. Musa'ya inanırım. Hünkârımız yıllar önce beni hususi bir vazifeyle bu Yahudilerin arasına gönderdi. Zamanı geldi, sultanıma haber ettim. Siz olmasaydınız, hadi bizim canımız neyse de buradaki insanların hepsi katledilecekti. Devletimiz de müşkül vaziyete düşecekti. Çok sağ olun. Sağ olun. Bana değil, sultanımıza teşekkür edin. Sadece sizin değil, benim de hayatımı kurtardı. Nasıl? İngilizlerin Yahudilerin içine sızma olup olmadığını tetkik edeceklerini düşünmüş. Bana haber etti. Arama yapabilirler, dikkatli ol dedi. Arama yapılacağını anlayınca telgrafı oradakilerden birisinin çantasına koydum. Böylece şüpheleri üzerimden çektim. Tüm çantaları arayın. Herkes aranacak. Desene Celal'im, 3 günlük yoldan, ta payitahttan hünkârımız canımızı kurtarmış. Öyle. Hadi gidip hünkârımıza müjdeli haberi verelim. Hamdolsun. Hamdolsun. Hamdolsun hünkâr. Biz daha yazıya dökmeden siz makinenin sesinden havadisi aldınız. Yaz Paşa. Sağ olarak ele geçirilen bir İngiliz hafiyesi varsa payitahta getirsinler. Biz de kraliçeye bunun hesabını soralım. Hadi Erzal. Söyle artık. Sara nerede? Aşk denen illetle gözün kör, kulağın sağır, aklında işitmez oldu. Artık laftan anlamıyorsun. Yapma dostum. Sara'nın nerede olduğunu bilmemene imkan yok. Sen onsuz adım atmazsın. Atamazsın. Artık saraya ihtiyacım yok. Ama Parvus Efendi'ye ihtiyacım var. Uyuyorsun aşık dostum. Yakında bütün dünya benim gazetemden öğrendiği havadisle çalkalanacak. Neymiş o havadis? Bak eğer beni heyecanlandırırsa dünyanın sarsılacağına inanırım. Kudüs'te şu an masum Yahudiler zalim Müslümanlar tarafından boğazlanıyorlar, katlediliyorlar. Yakında bütün dünya bu acı gerçekle irkilecek. Ve büyük devletler ah vah edip şu zavallı Yahudilere bir devlet kuralım diyecekler. Öyle mi? Hayır, Yahudiler bu ölümlerden sarsılacaklar ve kendi devletimizi kurmalıyız diyecekler. Beni hiç anlamıyorsun değil mi? Abdülhamit ve fikirleri Osmanlı'yı idare ettiği sürece o devletin bir hayal olduğunu kabul et artık. Abdülhamit küçük bir mesele. Belki Sara o meseleyi ortadan kaldırmıştır bile. Bir Osmanlı kadını İslam'la bağını kesmediği sürece her an bir Abdülhamit doğurabilir. Abdülhamit olmazsa ne olur? Şu imparatorluktaki bütün Müslüman kadınlar Abdülhamitler yetiştiriyor. Onların İslam'la bağını kesmedikçe her şey hayal. Gece vakti vergi vermeden yol alamazsınız efendiler. Sakin ol genç adam. Bir dakika. Al. Hepsi senin. Ama sadece senin. Bekle. Benim payımı ver. İşte Osmanlıları böyle. Parayla, Hakkımı ver dedim. kadınla,
şöhretle, iktidar hevesiyle, milliyet tefrikalarıyla, hürriyet yalanlarıyla birbirine düşüreceğiz. Yolu yok. Osmanlı ancak böyle yıkılabilir. Anladın mı beni? Hafiyeler bu kadar mı? Silah sesleri duyduk da gazeteciyiz biz. Gazeteciymiş. Demek bu ıssızda patlayan silah seslerini ta Kudüs'ten ya da ta Londra'dan duyup geldiniz. Öyle mi? Yahudileri mi öldürmüşler? Yahudileri değil. Aksine onları öldürmek isteyen İngiliz hafiyeleri öldü. Biz sizin buraya niye geldiğinizi çok çok iyi biliyoruz. Ve sizleri eliniz boş göndermek istemeyiz. Elimiz boş dönmeyelim diyorsanız gazetelerinize şöyle yazın. Abdülhamit'in askerleri masum Yahudilerin hayatını kurtardı. Efendiler, dinleyin. Ben 70'ine gelmiş bir Yahudiyim. Bundan evvel Budapeşte'de yoksul yaşardım. Bu Yahudilere Hristiyanlar her zaman kötü muamele etmiştir. Bundan 10 yıl önceydi. Bay Herzl geldi. Bütün kardeşlerimi İsrail devletine inandırdı. Biz buraya İsrail için ölmeye geldik. Biz Yahudi olarak yaşarken aşağılanmaktan ve ölümden korkarken Bay Herzl bizlere ölümü vaat etti. Zaten başka bir şey de vaat eden yoktu. Ama birisi ilk defa hayatımızı kurtardı. Sizler yazacaksanız gazetelerinize şöyle yazın. Osmanlı Sultanı hayatları boyunca aşağılanmaktan, ölüm korkusuyla yaşamaktan korkan Yahudilere hayat vaat etti. Yazın ki bütün Yahudiler bilsin. İsrail devleti ölümden başka bir şey getirmeyecek. Yazmazlar efendi, yazmazlar. Onlar sadece senin eleminden medet umarlar. Siz yazsanız da yazmasanız da biz anlatacağız. Bu İngiliz ajanı da bizimle beraber payitahta yapılanların delili olarak gelecek. Hünkâr, bir İngiliz safiyesiyle beraber payidahta geri dönüyorlar. Âlâ. Merak edersin paşa. Sor. Hünkârım, bu Sara kimdir? Ahsen kızımızın kulağına fısıldayan şeytan. Ahsen. Ahsen kim hünkârım? Başından beri neden biz bu kadar alakadar oluyoruz bu kızla? Kaza neticesinde yaralandığı için merhamet ettik. Lakin sonra bu fotoğraf çıktı ortaya. Bu fotoğrafı görünce merak ettik. Arkadaki çiftliği hatırladım. Hünkârım, bu adam kim? Efraim Efendi. Efraim Efendi bu çiftliğin sahibi. Ahsen kızımızın Efraim Efendi ile bir bağ olduğunu fark edince
Kızımıza ayrı bir ehemmiyet gösterdi. Efraim Efendi. Efraim Efendi ile şehzadeliğimde tanıştım. Kendisiyle istikbalde konuşmak üzere bir sır paylaştık. Kendisine emir verdim. Fıtratı Müslüman olan, namazında, niyazında haramla harbeden bir çocuk buldu. Onu manastırdaki Katolik kilisesine yerleştirdi. Bu çocuk bir keşiş olarak büyüyecek, lakin kalbinde İslam'ın nuru olacaktı. O çocuk büyüdü. Vatikan'a gitti, kardinalliğe kadar yükseldi. O çocuk en yükseğe çıkana kadar ben dahil adını sanını kimseye söylememesini emrettim. Nihayet miladi 1878 senesinde Papa öldü. Yeni Papa seçilecekti. Seçimden evvel Efraim Efendi bir şifreyle hafiyemizin adını bize yollayacaktı. Efraim Efendi ile yıllar önce kurduğumuz sır cetveli. O bize bir sayı söyleyecek ve bu cetvelin üzerinde adamımızın ismi açığa çıkacaktı. Lakin ne oldu hünkârım? Sırrımız ortaya çıktı paşa. Efraim Efendi bize şifreyi göndereceği gece öldürüldü. Biz şimdi Vatikan'daki hafiyemizin ifşa olup olmadığını, yükselip yükselmediğini, yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Çünkü kim olduğunu bilmiyoruz. İşte Ahsen kızımız da belki Efraim Efendi'nin şifresi saklı. Mazisini hatırlarsa belki bize Vatikan'daki hafiyemizin kim olduğunu söyleyecek. Şimdi merak ettiğimiz şu. Ahsen kızımızla Efraim Efendi arasındaki bağ nedir? Bize bunu Sara denen ajan söyleyecek. Hünkârım, Ahsen kızımıza sorsak? Olmaz paşa. Bu kız bizim sırrımızı bilmeden taşıyorsa dahi bu saraya bizi öldürmek için geldi paşa. O mazisini hatırlamadan biz onun mazisini çözeceğiz. Ne o Sebahattin? Abdülhamit sarayı yakalamış. Onu hemen kurtarmalıyız Bay Herzl. Şu an Müslümanlar Kudüs'te Yahudi kardeşlerimizi katlediyorlar. Ve bu haber duyulduğunda Yahudiler artık bir devlete ihtiyaçları olduğunu anlayacaklar. Ve benim tek alakadar olduğum konu bu Sabahattin. Ne demek istiyorsunuz Bay Herzl? Yani bu kadar ağır meselenin altındayken 50 kiloluk bir hanımla uğraşamayacağım diyorum. İnsanlar dostlarını ne çabuk harcıyor. Lütfen beni hayal kırıklığına uğratma. Dostluk dediğin küçük hayatların avuntusudur. Sayın Herzl, Abdülhamit'in hafiyeleri Filistin'deki tertibimizi darmadağın etti. Havadisler kötü galiba. Osmanlı hafiyeleri Filistin'deki tezgahımı yerle bir etmişler. Yarın gazete bu havadislerle doluydu. Tarihinde ilk defa gazetem yayına çıkmayacak. Bu çok kötü oldu Herzl. Ne olacak şimdi? Saray'ı kurtarmalıyız. Dostluk küçük hayatların avuntusudur.
Bak evladım. Hayatta muvaffak olabilmek için önce soğukkanlı olacaksın. Sonra da yavuklunla buluşurmuş gibi tutkulu olacaksın. Hakkınız var efendim. Seni sevdim. Senin hem dimağın açık hem de kulakların açık. Aferin. Sen çok ilerleyeceksin. Aferin. Sağ olun efendim. Al bunu. Ne lüzum eder paşam? Mahcup olurum. Ulan dangalak. Burada hediyeleşiyor muyuz? İş için. Al şunu. Ben içeri girdikten 3 dakika sonra sen de gireceksin. Anladın mı? Peki efendim. 3 dakika. Tamam. İçeride beni bir adamla konuşurken göreceksin. Muhtemelen adamın da sırtı kapıya dönük olacak. Evet efendim. Sonra? Sonrası oğlum. Al bunu. Sık gitsin ite. Hiç acıma. Zaten zalim keferenin tekidir. Allah senin mutlaka ödülünü verecektir evladım. Emredersiniz paşam. Acımam. 3 dakika. Peki efendim. Oo Mahmut Paşa, beni mi özledin? Yani Hiram, eskaza sen ölsen hakikaten ben ne yaparım hiç bilmiyorum. Otur, otur, otur. Ben gözümü feda edip o sırayı savdım paşa. Ama böyle de güzel oldu. Ben beğendim. Dert etmene lüzum yok. Hiram, ben sana bir nişan vermiştim, hatırlıyor musun? Onu geri alabilir miyim? Hayırdır paşam? O senin bana hatıran. Doğrudur. Doğrudur ama işte vaziyet çok vahim. Bu aralar ortalıkta mendilim bile bulunsun istemiyorum. Sara Hanım'ı da yakaladılar. Ne? Sen ne diyorsun paşa? Bütün mücadelemizin sonu demek bu. Bir otur, otur. Otur bir. Sakin ol. Hemen öyle her şeyi dert etme. Hem benim için hayati önemi olan 2 kişi var. Herzl ve sen. Senin dünyadan haberin yok paşa, dünyadan. Sara benden de, Herzl'dan da, hatta senden bile daha kıymetli. Parvus Efendi ile irtibat kurabilen bir tek o var. Parvus'la mı? Evet. Parvus'la Herzl'ın bağlantısını sağlayan Sara. Herzl'ın yükselişini sağlayan da Sara. Yani Parvus olmasaydı hiçbirimiz olmazdık. Sara'ya bir şey olursa... Parvus buna sebep olan herkesi yakalar. Yakalar ve yakar. Yandım bile diyemezsin paşa. Ama Ama ne? Sara'yı sultanın elinden kurtarırsak... Parvus bütün ihtişamıyla bizim yanımızda olur. Desene. Gene 2 ileri bir geri. Benim anladığım Hiram, bizim ne yapıp Sara Hanım'ı kurtarmamız lazım. Ama nasıl? Arabacı, ne işin var senin burada? Efendim ben merak ettim. Hadi çık dışarıda bekle beni, hadi çık. Çık. Bu arabacılar, hepsi terbiyesiz. Gel. Hünkâr, tebaamızdan katledilen Gassal Galip Efendi, Kunduracı Süleyman Efendi, İmam Velid Efendi ve Cevat Efendilerin hanelerine emri ferman üzere gerekli ihaneler verildi. Âlâ, âlâ.
Lakin daimi surette bu ihanelerin takibi ihtimamla yapılsın. Her ne kadar eda etsek de millet-i İslam'a borcumuz bakidir. Çekiç hala elinde. Öylece vurup duruyor. Babam kazanı ocaktan kaldırdı Yusuf. Kan akmadıkça inmez geri. Yani kardeş? Yani kardeş diyor ki... Ya ananızı kaçıran adamın hesabını keseceksiniz... Ya da bu kazanda gassal... Validemin mevtini yummak için su kaynatacak. Ne yapsak? Saraya vaziyeti bildirsek mi? Her derdin devasını sarayda mı arayacağız Yusuf? Koca cihanı hükmeden hünkâr... Bir de bizim derdimizle mi dertlensin? Ne yapacağız o zaman? Başka bir yol varsa söyle de biz de bilelim. Bundan gayrı... Elimiz tetikte gezeceğiz. Sen zaptiyeye git. Haber et. Ben de o Mahmut Paşa'nın peşine düşeceğim. Bu adam suikastla alakalıysa... İran'la da bir alakası var demektir. Bir iz çıkar mı dersin? İnşallah bulacağım. Hadi o zaman. Ömer. Dikkatli ol. Sen merak etme Zeynep. Allah'a emanet. Baba. Bu eğri kazan dövülmekle düzelmez. Bilirim. Sen de bilirsin. Babam. Konuşmuyorsun ama anladım ki sükûtun sözden tesirlidir. Anamı getireceğim. Paşam, eğer kendini Parvus'un yıkılmaz kalesinde misafir ettirmek istiyorsan sarayı kurtarmamız şart. Hiram. Abdülhamit Sara Hanım'la hesabı görse bile onu asla bırakmaz. Çünkü bu vakte kadar işlenen bütün cürümlerin, kabahatlerin müsebbibi olarak Sara Hanım'ı görüyor. Ne oluyor? Bu kim? Benim gözümü alan herif, Ömer'in annesi. Ne işi var burada? Ömer'in namlumun ucuna kafasını uzatması için bir tek yol bu vardı. Ben de annesini kaçırdım. Anneyi mi kaçırdın? Hiram. Bazen hayatın küçük tesadüflerine büyük şaşkınlıklar yaşıyorum. Ne tesadüfüymüş bu? İyice düşün. Abdülhamit'in elinde Sara Hanım var. Bizim elimizde ise Abdülhamit'in hayatını kurtaran adamın annesi var. Biz anneyi vereceğiz, karşılığında da Sara Hanım'ı alacağız. İşte hayatın küçük, tatlı tesadüfü bu. Sen var ya paşa sen. Sen şeytanın arka bacağısın. Arka bacağı mıyım? Arka bacak. Lakin Abdülhamit bu kadın için Sara'dan vazgeçer mi? Hiram, sen Abdülhamit'in namını biliyorsun. Bense Abdülhamit'in ciğerini biliyorum. Vazgeçer diyorsun yani. Abdülhamit'in
aklıyla yenemediği tek şey merhamet duygusudur. İşte biz de bu kadınla Abdülhamit'in yegane zaafı olan merhamet duygusunu kullanacağız. Vay Kemalettin Paşa vay. Demek iki sultanı bir yerde idare ediyorsun ha? Sen hala uyumadın mı? Bana diyene bak. Sen niye hala ayaktasın? Düşünüyorum Fehime. Paşamın karşısına hangi kıyafetle çıksam diye. Naime de güzel kıyafetler diktirdi. Bence de düşün. Ne demek istiyorsun? Hiç. Elif! Elif! Buyurun sultanım. Kağıda bir şeyler karalamıştım. Ama şimdi bulamıyorum. Bu odaya giren çıkan başka birisi oldu mu? Hayır sultanım kimse girmedi. Ben de görmedim. Ne yazmıştınız sultanım? Bağışlayın sultanım. Tamam sen çıkabilirsin. Hünkâr, Sara Hedaya Hanım sorgu için hazır. Ne buyurursunuz? Siz sorgulayın paşa. Bugüne kadar yaptıklarını sual edin. Borsada batırmaya çalıştığı yardım paralarını sorun mesela. Demir yoluna döşenen bombayı sorun. Ahsen'i sorun. Madem köstebekliğe özenmiş Sara Hanım, sorduğumuz suallerden sonra ektiğimiz tohumların o dişledikçe ne de kuvvetlendiğinden bahset. Bilsin ki Ahsen meselesi de böyle olacak. Sonunda Efraim Efendi'yi tanıyıp tanımadığını bilelim. Efraim Efendi ile Ahsen kızımızın alakası neymiş onu öğrenelim. Emredersiniz hünkâr. Bay Erzıl. İşittiğim havadise göre bugün gazeteniz çıkmamış. Evet. Gazetecilik tarihim için bir felaket olsa da durumu yakında lehimize çevireceğiz. Hiç merak etmeyin. Ama yine de sizin bu üzücü vaziyette hala payitahtta hiçbir şey olmamış gibi oturmanız garip. Çünkü daha büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Nedir meselemiz? Sara Hedaya. Sarayda rehin tutuluyor. Sarayda ya. Rehin sarayda. Emin misiniz? Tabii ki. Gidip onun serbest bırakılmasını istemelisiniz. Sara neticede İngiliz vatandaşı. Bu hiç kolay değil Bay Herzl. Sultanın sarayından birini almak. Bay Parvus bu durumu öğrendiğinde çok kızacaktır. Hakkınız var. Hiçbir şey yapmadan oturduğumuzu öğrendiğinde de deliye döner sanırım. Ama sanırım siz Bay Parvus'tansa Kızıl Sultan'dan çekiniyorsunuz. Bastonuyla tüm Avrupa'yı ayağa kaldıran, bir havadisiyle kraliçenin uykularını kaçıran bir adamdan bahsediyoruz Bay Herzl.
Melike nasıl? Ahsen kızımız iyidir. Hatırlamıyor. Güzel isim bulmuşsunuz. Lakin her şey aslına döner. O mutlaka Melike olacaktır. Siz isteseniz de, istemeseniz de. Siz kudretinize bu kadar itimat ediyorsunuz ya. Hepimiz buna tebessüm ediyoruz. Sanırsınız ki kainattaki her şeye şekil verip idare ederiz. Kainattaki her şey Allah'ın emrettiğini tekrar eder. Müslümanların parasını borsada batırmakla ne murad ettiniz? O bir ticaretti. Siz kaybettiniz. Ya o boş treni patlatan bombaları kimden temin ettiniz? Yaptığınız her şey bizi daha da kuvvetlendiriyor Sara Hanım. Bu adam zeki biri Sara. Sinirini bozmak istiyor, kanma. Şimdi esas konuya gelelim. Ahsen kızımız hünkârımızı çok iyi tanıyor. Onu babası gibi seviyor. Melike babasından başka hiçbir adamı sevmedi. Kendinize söylediğiniz yalanları duymadığımızı mı sanırsınız? Bu adam kim? Yaşlı kurt. Şimdi tuzağa düştün. Bu fotoğrafı Melike gördüğünde babasının sultan tarafından öldürüldüğünü hatırlayacaktır. Bu adamın Ahsen'le alakası nedir? Melike'nin babası. İsterseniz Melike'ye bu fotoğrafı gösterin. O da hatırlayıp aynı şeyi söyleyecektir. Tahsin Paşa. Dört yaşındaki kızınız hastalıktan öldüğü zaman bu devlete lanet ettiniz mi? Kızınızın basit hastalığına çare bulamayan devletinizin geri kalmışlığına lanet ettiniz mi? Belli ki bizi iyi bellemişsiniz. Ben o vakit kızımın yüzünde ölümün peçesine baktım. O korkunç peçeden ürktünüz ve lanet ettiniz. Hayır. Belli ki mazimizi iyi bilirsiniz. Lakin şunu da iyi bilin. Ölüm bizim için bitiş değildir. Sönüş değildir. Başka bir hayata doğuştur. Kızcağızım vefat ettiğinde ben lanet etmedim. İsyan etmedim. Şükret. Onu ana rahmine düşüren, ardından yeryüzünde gözünü açtıran Allah'ımızdır. Allah bizim her şeyimizdir. Siz de buna inansanız, hırslarınızdan kurtulsanız ya, vallahi ferahlarsınız. Zülfet Kalfa. Buyursunlar sultanım. Makbule kızımızı hazır ettiniz mi? Zira artık burada kalması hoş değil. Bidar sultanımıza alakadar oluyorlar. Herkes kendi hareminin vaziyetiyle alakadar olsun. Buyurun. Biz de sizi bekliyorduk. Sağ olasınız. Kızımla alakadar olmuşsunuz. Elbette. Benim vazifem öyle değil mi? Lakin artık benim haremimde bakılması daha iyi olur. Malumunuz, kızımız gelinimdir. Seniha Sultan. Ne yazık ki kızımızı hiçbir yere götüremiyorsunuz. Bunun kararını vermek size düşmez diye fikrederim. Elbette kararı ben vermedim. Lakin hekimlerimiz kızın en küçücük bir seyahatte dahi bulunamayacağı konusunda hemfikirler. Bu hekimlerin işinin ehli olduğu ne malum.
Hekimlerimiz hususi olarak hünkârımızın haremi için vazifelendirilmişlerdir Seniha Sultan. İşte ben de bunu diyorum ya Bidar kadın. Bu kızımız sarayın değil, benim haremime mensuptur. Seniha Sultan, kızımızın durumunun çok daha kötü olmasını istemezsiniz, öyle değil mi? Hadi artık, kızımızı daha fazla hırpalamayalım. Buyur kızım. Sana bazı suallerim olacak. Gece fikretmişsindir. Bir şey hatırlayabildin mi? Belki bir rüya, belki bir ses. Bu sarayla alakalı herhangi bir şey hatırlayabildin mi? Babanı öldüren Abdülhamit'ten intikamını almak ister misin? Bundan başka bir şey istemem. Kızım, Hayır hünkârım. Ne o kadını ne başka bir şeyi. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Eğer müsaade ederseniz o kadınla konuşabilirsem... belki bana mazimle ilgili bir şeyler söyler. o kadınla konuşamazsın evladım. Paşalarım tarafından mülakatı devam ediyor. Evvela kim olduğunu bir öğrenelim. Buyur Tahsin Paşa. Gidebilirsin kızım.